Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel, harika bir tarifim var. Güzel bir fasulye mezesi yapıyoruz. Yapılışı çok kolay, çok basit ama lezzeti şahane. Hadi buyurun geçin tarife. Şimdi fasulyelerimi güzelce yıkadım ve ayıklıyorum. Fasulyelerim kılçıklı olmadığı için sadece başlarını alıyorum. Çıtır çıtır bir fasulye. Eğer ki sizin fasulyenizin kılçıkları varsa kenarlarını alabilirsiniz. Bütün fasulyelerimi bu şekilde ayıklayacağım. Sonra kesme işlemine geçeceğim. Şimdi fasulyelerimi ayıkladıktan sonra ortadan ikiye bölüyorum. Bu işlemi her fasulyede yapmak zorunda değilsiniz. Benim çalı fasulyesi olduğu ve çok kalın olduğu için bu şekilde yapıyorum ve şu uzunluğa getiriyorum. Yaz başında bu tarifi yapmıştım. Aman Allah'ım, inanılmaz izlendi. Bütün büyük kanallar Instagram'da, YouTube'da hemen bu fasulye tarifimin benzerini yaptılar. Fenomen oldu resmen internette. O zaman Ayşe kadın fasulyesi kullanmıştım. Onlar ince olduğu için onları ortadan kesmemiştim. Ama bu çalı fasulyeleri kalın olduğundan dolayı daha şık durması, yemesi de kolay olması için böyle bir tık ortadan inceltiyoruz. Çünkü ince olduğu zaman daha şık duruyor. Bütün fasulyelerimi aynı şekilde inceltip ortadan bölüyorum. Fasulyeden sonra bir adet kapya biberini güzelce yıkadım. İçlerini ayıkladım ve bunları da jülyen bir şekilde doğruyorum. Fazla uzun olanları ortadan bölüyorum. Acı biber sevenler acı biber de kullanabilir. Çok yakışıyor. Ben acı biberli de seviyorum, yapıyorum çünkü. Bu sefer ilk tarifimi biraz değiştirmek, ufak tefek eklemeler yapmak istedim. Daha lezzetli bir şey çıkacak ortaya inşallah. 2 adet kabuklarını soyduğum domatesim, bir tane şöyle ufak soğanım var. Soğanlarımızı hiç öyle ufaltmadan çok fazla iri olarak doğruyoruz. Fırında çünkü hepsi birlikte pişeceği için diğer malzemeler pişerken tamamen ufalıp erimesin. Sarımsaklarım var. Sarımsaklarımın üzerine biraz bastırıyorum. Kesmeyeceğim. Bu şekilde olduğu gibi bırakacağım. En sonda domateslerimizi, kabuklarını soydum. Daha önceki tarifimde çeri domates kullanmıştım. O zaman domatesin kabuğunu soymadım. Çok daha leziz, şekerli bir tat veriyor. Ama bugün evimde çeri domatesim olmadığı için normal domates kullanıyorum. Aynı zamanda da onun elzem olmadığını, bununla da yapılabileceğini göstermek için domateslerimi 4'e böldüm. Ufaltmıyorum. Şimdi hazırlığa geçelim. Fırın tepsisi olarak kullandığım bir borcamıma hemen fasulyelerimi alıyorum. Çok kolay. Bu arada fırınımı da 220 derecede fanlı olarak açtım. O da ısınıyor bir yandan. Hemen kapya biberlerimi de koyuyorum. Soğanımı, sarımsağımı, domatesimi hepsini birlikte atıyorum. Soğanlarımı da araya alıyorum. Kokusunu, lezzetini versin. Şimdi baharatlandırıp lezzetlendirme zamanı. Ben mutlaka susam koyuyorum. Hemen bir 2 yemek kaşığı susamı rastgele üzerlerine serpiştiriyorum. Çok yakışıyor susam çünkü aynı zamanda da sağlık ve protein de katıyor. Bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biberimi gezdiriyorum. Baharatlar spesifik, sizin zevkinize bağlı. Biraz çekme karabiber. Biraz da tuz çekeceğim, deniz tuzu. Ve hemen üzerine bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı döküyorum. Fırınım ısınmak üzere.
Hemen hiç su koymadan, başka bir şey koymadan fırınıma vereceğim ama üzerini ilk etapta yağlı kağıtla kapatacağım. Şöyle hemen üzerini biraz yağlı kağıtla kapatacağım ki üstü yanmadan güzel bir şekilde yumuşasın. Bir 15 dakika bu şekilde tutacağım. Sonra çıkaracağım yağlı kağıdımı. Üzerlerinde kızarmasına müsaade edeceğim. Şimdi fırına gidelim. Pişsin, görüşelim. Evet, fasulyelerim güzelce pişti. Önce 220 derecede üzeri kapalı olarak bir 15 dakika pişirdim. Sonra da üzerini açtım, 150 dereceye kıstım. 150 derecede de bir 10 dakika daha beklettim. Şimdi bu pişen domateslerimi eziyorum güzelce. Ve bütün malzemelerimi birbiriyle karıştırıyorum. Sarımsağım, soğanım, fasulyem, domatesin hepsi çok güzel piştiler ve hemen şimdi yatağını hazırlayalım. Harika bir şekilde gördüğünüz gibi oldu. Şimdi süzme yoğurdumuzu tabağımıza alıyoruz. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar. Hemen yoğurdumuzu tabağımıza güzelce yayacağız. Fasulyelerimize güzel bir yatak hazırlayacağız. Kaşığımın sırtıyla bastırarak güzelce yatağımı hazırlıyorum. Diğer tarafta da pişmiş olan fasulyelerimi yatağımın üzerine yayıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, gayet güzel kızardı. Tam istediğim gibi. Ben bu yaz bu yemeği çok sık yaptım arkadaşlar, bu mezeyi. Çünkü yiyen herkes bayıldı. Çok iştah açıcı, lezzetli ve sevilen bir meze oldu. Dediğim gibi yazbaşı yapmıştım. İnanın bütün büyük kanallar izlemiş, görmüş herhalde, sağ olsunlar, beğenmişler. Hepsi gırla bu tarifi yaptılar. İnternette fenomen haline geldi. Yapılışı çok kolay, çok pratik ve hızlı ama lezzetine asla ve asla laf yok. Mutlaka eğer denemediyseniz, daha önceki videomu izleyip de yapmadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Müthiş bir meze, müthiş bir lezzet. Diyet yapanlar için ana yemek hatta. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için, tariflerimi denediğiniz ve yorum yaptığınız, beğeni yaptığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere güzel yorumlarınız için. Ve eğer ki şimdiye kadar kanalıma abone değilseniz, abone olmadıysanız ve bu videoda ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olmanızı, bildirim zilini açıp videomu beğenmenizi sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman paylaştığımız her tarifimiz hiçbir şekilde kaybolmadan size iletilmiş olur ve tariflerimizi de kaçırmamış olursunuz. Şöyle bir de yakından size göstermek istiyorum. Yemek için de sabırsızlanıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın lütfen.